Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile sizlerle beraberim. Yeni bir eklenti geldi oyuna. Videonun başlığında da gördüğünüz gibi. Konuşlandırılabilir hava savunma sistemi geldi. Bu hava savunma sistemi yoktu daha önceden. Kıyı bataryası vardı, radar vardı. Şimdi hava savunma sistemi geldi arkadaşlar. Bunlar nasıl kuruluyor, nasıl geliştiriliyor, bunlarla ilgili küçük bir video çekmiştim ama kapsamlı değildi. Şimdi bir de böyle bir eklenti gelince daha kapsamlı bir video çekmek istedim. Bunları nasıl kuruyoruz arkadaşlar? Hemen gelelim. Hani burada zaten herhangi bir kendi ülkemizin parçasına tıklayalım. Buradan gelip şurada destek kısmına geliyorsunuz. Hangi karada hangileri destekleniyor, hangilerini üretebiliyorsunuz? İlk başta buradan öğrenebilirsiniz. Hani boşu boşuna savaş karakolu kurup sonra ya ben kıyı bataryası kuracaktım, boşuna boşuna kurduğum kıyı bataryası kurulmuyormuş demeyin. Hemen bak kıyı kısımları şurada zaten. Denizin olduğu her köşelerde kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurasında bile kurabilirsiniz bakın. Geldik gördünüz kıyı bataryaları hemen buraya geldi. Ama normal deniz kısmı olmayan, nehir kısmı olmayan kısımlara geldiğiniz an zaten hiç oyunun buralarına girip bakmanıza gerek yok. Kıyı bataryası kesinlikle kuramıyorsunuz. Bu hava savunma karakolu da yeni geldi arkadaşlar. Hemen bunun da nasıl geliştirildiğini size söyleyeceğim. Diğerlerinde aynı şekilde. Örnek veriyorum geldim buraya ya da şu şehrimi korumak istiyorum. Şurayı. Hemen buraya geldim. Buradan bir çıkartma olduğunu düşünün. Şu an buralara kurulu olduğu için buradan örnek göstermiyorum. Buradan geçilebildiğini düşünün. Şu an geçilmiyor tabi. Buraya geldik. Hemen bir tane savaş karakolu inşa ediyoruz arkadaşlar. Savaş karakolumuzu inşa ettiğimiz zaman otomatik olarak bunları üretmeye başlıyoruz. Bunların maliyeti düşük. Çok da kolay bir şekilde üretiliyor. Ama bunlardan birden fazla koyabiliyorsunuz böyle. 2 tane kurmuşum ben mesela. Burada 4 tane var. Bunları arttırabiliyorsunuz ama seviyelerini buradan gördüğünüz gibi 2 tane olmasına rağmen bir seviye olarak gözüküyor. Bunların seviyesini nasıl arttıracağız peki? Hemen geliyoruz buraya araştırmaya. Kıyı bataryaları için çekili topları geliştiriyoruz arkadaşlar. Çekili topu 2 seviyeye getirdiğim an hemen otomatik olarak buradaki bataryada 2 seviye oluyor. Bunu ne kadar arttırırsanız oradaki bataryanın seviyesi artacaktır. Tabi görsel olarak da değişikliği oluyor. Benim daha önceki videolarımı izlediyseniz orada görebilirsiniz. Nükleer savaş videom vardı. Orada daha net bir şekilde gözüküyor. Oradan bakabilirsiniz nasıl gözüktüğünü. Daha ihtişamlı, daha güzel gözüküyor. Şu an böyle kıytırık bir şeye benziyor aynı. Görsel olarak gerçekten çok kötü görseller koyuyorlar oyunlar. İşte oyundaki artık oyunu tasarlayan kimse eklentileri saçma sapan koyuyor. Mesela şu hava savunma şeysini çok güzel yapmış görsel olarak. Bunu bir de geliştirdim mi değişiyor mu onu hiç bilmiyorum. Şu an daha yeni ben de kurduğum için. Onu da geliştirince artık göreceğiz. Hemen buraya gelip bu sefer de radarı örnek veriyorum. Buraya geldik. Şuradaki radarı nasıl geliştirebiliriz? Hemen buraya geldik. Buradan da mobil radar kısmı var arkadaşlar. Bu mobil radarı geliştirdiğiniz an otomatik olarak bu radar seviyesi de buradaki kurduğunuz radar seviyesi de artıyor. Tabi burada hangi özellikleri veriyorsa o özellikleri otomatik olarak kazanıyor arkadaşlar. İkinci olarak yeni gelen eklentimize bakalım. Hava savunma platformu. Bu platformda arkadaşlar buradan mobil topçudan geliştiriyorsunuz. Çok mantıksız geliyor bana. Yani bana göre şu hareketli hava savunma aracından veya SAM'dan gelmesi lazım. Fakat saçma sapan bir şekilde buradan hemen girip nasıl geliştirildiğine baktığınız zaman mobil hava savunma üzerinden yapılan ileri araştırmalarla geliştirilir diyor. Yani buraya geliyorum. Burada mobil topçu olarak bu gözüküyor. Mobil olarak. Yani saçma sapan bir sistemi var. Çünkü mobil radar havalara vurmuyor. Denize veya karaya ve tanka vuruyor. Saçma yani. Bunu geliştirdiğim zaman bu iki seviyeye çıkıyor, gözüküyor. Oyun öyle diyor. Ama bana göre çeviride bir hata var. Ya hareketli ya da hareketli SAM'dan geliyor. Şu ikisi arasından birinden geliyor. Bunu da deneyerek öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Ama oyunun dediğine göre buradan geliyor. Yani mobil topçudan. Oyun öyle diyorsa çeviride de bir hata yoksa büyük ihtimal saçma sapan bir e, gerçi baktığınız zaman yo bir dakika şunun son seviyesine bakalım hemen. Aynen bak mesela e, karaya konuşlandırılmış şu toplar zaten denize vuruyor ve piyadeye vuruyor. Ama gerçi bak bir dakika.
Evet, burada da piyadeyi daha çok vuruyor. Denizde neredeyse az vuruyor. Yani burada da bir mantıksızlık var. Bunları araştırma kısmında yeni bir eklenti olarak koyacaklarına bunların üstüne koymuşlar arkadaşlar. Gerçekten bu kadar üşengeçlik yok. Hiç uğraşmak istemiyorlar bu konuda, belli yani. Büyük ihtimal mobil topçudan oluyor arkadaşlar. Dediği gibi oyunu. Ben de henüz geliştirmediğim için bilmiyorum. Oyun öyle diyorsa öyledir. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bunları nasıl kuruyoruz peki? Nerelere kurmamız gerekiyor? Mesela bakın arkadaşlar, ben bayağıdır oynuyorum. Şu an oyunun 11. günündeyiz. Bir haftadır falan oynuyorum. Bir hafta da olmadı gerçi. 3 gün mü oldu? 3-4 gün falan oluyor. Ee, hiç deniz şeyi kurmadım. Donanma kurmadım. Çünkü mobil topçuları kurarak zaten çıkartma yapılacak yerlere engel koydum. Bu sebepten bir donanmaya ihtiyaç duymadım. Donanmayı kendi genelde kıyı savunmam için yapıyordum. Artık böyle eklentiler oyuna geldiği için hiç uğraşmıyorum donanmayla. Donanma gerçekten masraf. Ee, belki oyunun ortalarına doğru kurarım. Şu anda karaya ve havaya daha çok önem veriyorum. Bir de büyük ülkeler var karşımda. Bunları alırken de donanmam bana çok bir fayda sağlamayacak. İlerleyen zamanlarda belki kurarız. Bu tür işlere yarayabiliyorlar. Yani donanma kurmaya üşendiğiniz zaman veya donanma sonradan kurmayı düşündüğünüz zaman neyle kıyılarımı savunabilirim? Tabii ki kıyı topçularıyla. Onun dışında buradan helikopter saldırıları gelebilir. Uçak saldırıları. Bu çok güzel olmuş. Yani hava savunma sistemi. Bunları herhangi bir köşelere kurabilirsiniz böyle. Veya şehirlerin arasına. Güzel yanı ise buraya bir füze attıkları zaman bunlar tam şehrin ortasında kurulmadığı için yine de parçalanmıyorlar arkadaşlar. Güzel yanı da bu. Ekstra olarak yani hava savunma sistemi yapabiliyorsunuz oyun içerisinde. Yani ülkenizin içinde. Kıyı bataryalarıyla denizinizi koruyabiliyorsunuz. Hava savunma sistemiyle ülkenizin topraklarını koruyabiliyorsunuz. Radarlarla yaklaşan düşmanları fark edebiliyorsunuz. Gibi gibi güzel bir eklenti getirmişler yani. Ben bayağı beğendim. Bayağı oyunu bir rahatlatmışlar. Onun için hava savunma şunlardan üretecektiniz. Mobil radarlardan. Bunları geliştiriyorsunuz ama üretmiyorsunuz. Hiç en azından uğraşmıyorsunuz. Güzel yani bu. Onun dışında hava savunma sistemi aynı şekilde hem geliştirip hem buradan tekrardan üret kısmından yapıp masraf yapacağınızda buradan sadece geliştirip şuradan ucuz maliyete hemen gelip buradan kurabiliyorsunuz. Bayağı da ucuzlar yani. Yani demem o ki oyuna bayağı bir rahatlatıcı bir eklenti getirmişler. Hava savunma sistemi eksikti. Radar vardı, topçu vardı. Bir hava savunma sistemi eksikti. Bunun da gelmesi güzel olmuş, güzel olmuş oyuna. Ben bayağı açıkçası beğendim. Siz beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Bunları yorumlara yazın lütfen. Buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.